Şu an İstanbul'dayız ama hakikaten nerede başlamıştık acaba? Seyit Nesimi, Pir Sultan Abdal. Buraya böyle bir sürü üst üste taşlar koymuşlar. Bakara suresinin bir ayetinden esinlenerek cennet tasvir edilerek yapılmış. Delikli taşta bir kayanın içinde bir delik görecekmişiz. O deliğin içinden geçebiliyorsan. Boris'e mıhlama denetiyorum şimdi. Bakalım sevecek mi? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Neden? Çünkü peri bacaları, Kapadokya'dayım. Gelin şimdi Kapadokya'da neler yapmışız, neler etmişiz biraz onlara bakalım. Efsaneydi yine burası ya. Anlatacak, yapacak çok şey var ama çok videom var geçen sene. Onları izleyebilirsiniz. Tarihe göre sıralayınız efendim videoları. Orada Kapadokya ile ilgili pek çok şey, bilgi bulabilirsiniz. Şimdi biz Ankara'ya doğru gidiyoruz. Çünkü benim bir proje için Dalaman'a uçmam gerekiyor. Falan filan. Anlatırız onları yolda. Gidiyoruz. Hop. Boris, are you ready to hit the road? I'm ready to hit the road. Yolumuzun üzerinde Hacı Bektaş ilçesi olunca gelip bir ziyaret edelim dedik. Burası da Çilehane'nin girişi. Girebiliyor muyuz acaba? What does it say? Okay, let's go. Dervişlerin çile için kapandıkları yer. Burada uzun bir süre kalıyorlar. Çilelerini dolduruyorlar. Ozanlar yolunda 7 tane dervişin heykelini göreceğiz. Şuradalar, isimleri yazıyor üstlerinde. Seyit Nesimi, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Şah İsmail Hatayi, Yemini, Kul Himmet, Virani. 2011 Mayıs'ta yapılmış. 1369-1480 doğum yıllarını okuyorum. 1487. 15. yüzyıl diyor. 1400'ler, bu 16. yüzyılda isim yazıyor mu? Ve evet, 16. yüzyıl 17. yüzyıl arası yaşayan Kul Himmet ve Virani. Vay Nazım Hikmet. Bu memleket bizim, dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Buraya şiirini bırakıyorum size. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Buraya İngilizcesinde yazmışlar neyse ki Boris için. Çok severim bu şiirini. Delikli taşta bir kayanın içinde bir delik görecekmişiz. İnanışlarına göre de o deliğin içinden geçebiliyorsan günahların affoluyormuş. Tabii kimse geçemiyor çünkü çok küçük bir delik. Yani internetten okuduğum kadarıyla, çok bilgim yok, şimdi gidip bakalım. İngilizce hiçbir şey yok. Bütün bunları Alevilik, Bektaşilik, Çilehane, yok Hacı Bektaş ve hepsini bir de İngilizceye çevir, anlat. Bayağı zor oluyor yani. Gittiğim yerlerde öğreniyorum ben de birçok şeyi, okuyorum, daha fazla okuma yapıyorum. Hani yüzeysel bir şeyler bilsem de onları hani İngilizceye de çevirerek pekiştirmiş oluyorum. Tadından yenmiyor. Ama az önce şey dedim. Ya sen kendin diye açıp okusan mı acaba İngilizce çevirip, çünkü yoruldum dedim yani, burası yoruldu. Neredesin delikli taş? Buraya böyle bir sürü üst üste taşlar koymuşlar. Dilek gibi bir şey mi? İnanın bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. İleride çünkü dilek ağacı görüyorum. Oraya bağlamışlar. Bu da benzer bir şey mi bilemeyeceğim. Burada Hacı Bektaş Veli'nin heykelini görüyoruz. Altın sözler kendisinden. Gelin bakalım ona da. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle tutayım ben. Ara bul, incinsen de incitme. Kadınları okutunuz, eline, diline, beline sahip ol. Her ne ararsan kendinde ara. Arifler hem arıdır hem arıtıcı. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığını ışık tutanlara ne mutlu. Nebiler, veliler insanlığa Tanrı'nın hediyesidir. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Bayılıyorum bu yani hümanist yaklaşımları, en sevdiğim yanı Alevilikte. Bunu tanıdığım bütün Alevilerde çok net hissettiğim için. Hakka yürüyüş 1337, doğum 1248. Ne güzel bir ifade, Hakka yürüyüş. Burada da İngilizcesini yazmışlar. Allah rahmet eylesin diyoruz ve devam ediyoruz delikli taşımıza doğru. Ve delikli taşa geldik. Burada mum yakma, zarar verme diyor ama burada yine birileri mumunu yakmış. Yine çok güzel. Söz dinliyoruz gerçekten. Which one is the one? Şu anda neredesin? Metin düşersin oğlum buradan. Şuradan içeri giriyoruz. Gelin. Önce düşmediysem şu an nasıl düşeyim? Hayır oğlum taşlar. Sanırım buradan girip oradan çıkmak gerekiyor. Yani emin değilim. Buradan bakmış olalım arkadaşlar. Girmeyeceğim şimdi içeri. Burada dilek ağacını görüyoruz ve yine burada taşlar. Gördüğünüz gibi yani muhtemelen dilek için dediğim gibi ama lütfen söyleyiniz. Amaç nedir? Çok eski bir inanış bu. Yani birçok dinde var. Çok çok eskilere dayanıyor. Hiç tuttunuz mu böyle dilek? Bağlayıp. Artık ayrılabiliriz buradan. Tam çıkıyordum ama burada yine başka bir ozanımız Mahsuni Şerif'in heykelini görüyoruz. 1940-2002. Eşim Fatma'ya. Okuyalım mı? Eşine ne yazmış? Kader böyleymiş, böyle yazılmış. Gidiyorum kara gözlüm ağlama. Mezarımız gurbet ele kazılmış. Gidiyorum dudu dillim ağlama. Ceylan bakışın, üzme boşuna. Kurbanlar olayım gözün yaşına. Keder yakışmıyor hilal kaşına. Gidiyorum kara gözlüm ağlama. Şimdi Kırşehir'in içindeyiz. Burada eşi benzeri olmayan, daha önce hiç görmediğim bir cami türü var diyeyim. Onu göreceğiz. Eminim birçoğunuz bilmiyordur.
Az kaldı. 1 dakika içinde orada olacağız. Hamidiye Camii, Bakara suresinin bir ayetinden esinlenerek cennet tasvir edilerek yapılmış. Bakalım içeri girebilecek miyim? Şimdi girişteki arkadaş bilgi verdi. 1908 miydi? Unuttum. 1900'ün başlarında mescit olarak yapılıyor. Sonrasında yıkılıyor. Sonra Azeri bir mimar tarafından çizilerek 2015 yılında burası yapılıyor. İnşaatına başlanıyor. 2018'de bitiyor. Mimar kim bilinmiyor. Başlıyoruz. Burada da Bakara suresi 22. ayeti görüyoruz. Esinlenildiği ayet. O yeri sizin için döşek, göğde bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Burada da caminin tarihçesi var. Sultan Abdülhamit Han'ın bağışıyla 1908 yılında kerpiçten yapılıyor. Mescit olarak yapılıyor. 1938 depreminde üst kısmı tamamen yıkılıyor. 2015'te evet inşaatına başlanılıp 1000 kişiye hizmet edecek kapasitedeymiş şu anda. 22. ayetindeki Bakara suresinin bu ayetteki camide duayı örnek alarak açık havada ibadet ediyormuş konsepti oluşturulmaya çalışılmış. Hamidiye Camisi, Kırşehir. Kırşehir aynı zamanda Neşet Ertaş'ın memleketi. Burada mezarı da var. Ama arkada kaldı ya. Gitmek istiyordum aslında. Unuttum tamamen. Şimdi bir daha geri dönmeyeceğim. Çünkü saatimiz 2 oldu. Önceliğimiz karnımızı doyurmak. Ama Kırşehir'e gelirseniz Neşet Ertaş sevginiz, hayranlığınız varsa aklınızda bulunsun. Ankara'ya doğru devam ediyoruz ama önce bir yerde yol üstünde mola ve kahvaltı zamanı. Böyle bir yer bulduk. Benzincinin hemen arkasında kamyoncular için bir park yeri. Gölgesi de var. Şimdi girip içeri. Zaten bir tane kamyon var. Başka da kimsecikler yok. Bir şeyler hazırlayacağız. Uf, toza bak. Böyle tozlu yollara girince bu hale geliyorsun. Çok yoruldum. Bir şeyler yiyip enerji alalım. Sonra yola devam. Ankara Havaalanı'ndan günaydın. Bakın böyle otoparka park ettik. Sabah saat 6. Ben uçağa yetişiyorum. İşimizin başındayız yani. Biz de çalışıyoruz. Gözlerim ağlıyor. Evet, Ankara'dan Dalaman'a uçuyorum. Bir proje için demiştim. Birkaç güne geri geleceğim ama buraya değil, İstanbul'a. Boris tek başına Ankara'dan İstanbul'a, bakalım nasıl, neler yaşayacak bu 2 gün içinde. Bir Fransız Türkiye'de tek başına ne kadar karavanla neler yaşayacak ben de merak ediyorum açıkçası. Ay, gözlerim ağlıyor. İyi yolculuklar olsun bana. Yalnız havaalanı otoparkında yatıp böyle direkt uçağa gelmek çok güzel oluyor. Böyle son dakika. Böyle sabah uçuşlarından nefret ediyorum. Ama en uygun onu bulabildim. Kısa süreli bir uçuş olacağı için hemen git gel. Düşük maliyeti halletmeye çalışıyoruz. Neyse. 12 saat ücreti karavanın 300 ya da 350 lira. 350 yazıyordu bir yerde 300. Emin değilim. Çıkışta görecek Boris. Öyle. Şimdi uçağımızı bulalım. Sandviç fiyatları 560 lira. Ve İstanbul'a döndüm. Şimdi bakalım Boris beni alacak. Birazdan gelecek buraya karavanla. Bakalım nasıl geçirmiş 2,5 gününü bensiz. Ve geliyor bizimki. Hola! Hola, comment vas-tu? Ça va? Et Moi. toi? Moi. Let's go. How are you doing? Pretty good. Let's go. Müzik var, telif yemeyelim. Boris, how was the last 2 days, 2.5 days without me in Turkey? How did you feel? Good. I don't know what to say. Like,
I mean, it's Really good road trip. uh-huh. Nice road. Uh-huh. Nice people. Nice places. And where have you been? Mundurnu. Mudurnu. Mundurnu. Okay. İznik. Yes. Bu arada buraları ben söylemedim. Kendisi buldu. Yol üstünde tanıştığı insanlardan da fikir alarak falan. Çünkü Bolu üzerinden farklı bir rotada yapabilirdi, Sakarya üzerinden. Bu şekilde gelmeyi tercih etti. Sordu bana. Ben de güzel rota dedim. Ve hiç sorun da yaşamamış. Gayet rahat. And you didn't struggle at all, right? About the camping spot slots or about any other thing. Oh, it was alright. It was alright. Ne güzel. Ne mutlu bize. Yeah, it was like a construction road, and if I don't wash it now, it's gonna stick. So, like this one, for example. Okay, here the result. It's half wash because it's already stuck on it. You know. Let's see what she's gonna say. Bize teşekkür ederiz. Thank you very much, Boris, for sharing your experiences. Şimdi ne yapıyoruz derseniz de bakınız böyle hemen havaalanına yakın bir yerlerde şöyle doğa içinde olalım istediğim için Ömerli'ye doğru gidiyoruz. İstanbul karmaşasına henüz girmeye hazır değilim. Bugün de pazar. Şöyle bir iki gün bir dinlenelim. Sonra İstanbul'u birlikte gezeceğiz. Çok güzel gezeceğiz. Turist bütçesine gezeceğiz. Bir yerde durduk şimdi. Bakın misafirlerimiz var ya. İstanbul'dayız güya ama böyle bir işte geldik bir yerlere. Dediğim gibi Ömerli tarafına geldik ama orada jandarma bizi durdurdu ve dedi ki giremezsiniz. Sonra bir takipçimizle denkleştik. Arabayla arkamızdaydı. Bizi takip edin dediler. Göl kenarına gidiyoruz falan. Bir sürü onları takip ettik. Lakin izliyorsanız beni arkadaşlar çok sağ olun. Teşekkür ederiz ama yol çok uzadı ve biz dedik dönelim artık. Çünkü çok yorgundum ben. Bir an önce bir şeyler yemek istiyordum. O yüzden geri döndük. Yola çıktık. Bir yer bulduk böyle işte. Kenar köşe bir yer. Bir şeyler yedik. Ay İstanbul çok sıcak. Olacak iş değil. Ben serinlemiştir diye bekliyordum. Sonra buradan çıkacağız işte. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Belki denize doğru gideriz biraz. Sahil köydeyiz şimdi. Böyle yürüyüp bakıyoruz. Aracı biraz geride bıraktık. Acaba girebilir miyiz diye. Çünkü bütün bu sahil şeridi hep kamp yeri. Yani ücretle girip kampınızı yapabiliyorsunuz ama ben daha bakir bir yer arıyorum şu anda ve ücretsiz. Ama artık zemin böyle kuma döndü. Buraya kadar gelebilirdik şuradan şöyle. Şuralarda da park edilebilir ama biraz daha devam edeceğiz. Daha deniz görebileceğimiz bir tepe bulabilir miyiz acaba diye. Ama gelmişken şöyle bir yürüyüp görelim dedik. Çünkü Boris ilk defa Karadeniz'le buluşuyor. Bakın nerede kaldık. Sahil köyde ücretsiz bulduğumuz bir tepe bir lokasyonda. Böyle bir yerde işte. Güzeldi, sessizdi, kimsecikler yoktu. Şimdi Anadolu Kavağı'na doğru hareket etmeye başlıyoruz. Sıcak. Bölgeden uzaklaşmadan suyumuzu da dolduralım dedik hazır çeşme bulmuşken. Kaynak suyuymuş, o yüzden içilebiliyor da sorduk. Fullleyeceğiz, öyle geçeceğiz İstanbul merkezine doğru. Oralarda bulamayabiliriz hiçbir şey. Belki buluruz ama belli olmaz yani. Riske atmayalım. Sahil köyden böyle Riva'ya doğru giderken bir yere geldik. Şimdi kahvaltı yapalım dedik. Böyle Çayağız Deresi'nin hemen yanı başında. Bir sürü bir şeyler yiyeceğiz ya. Vallahi acayip acıktık. Saat 2'ye geliyor. Buralara gelmeyeli yıllar olmuş. Gerçekten çocukken falan mı geldim acaba en son? Boris'e mıhlama denetiyorum şimdi. Bakalım sevecek mi? Yes, go for it please. Yani peynir seven birinin böyle uzayan peyniri seveceğini düşünüyorum ama ne zamandır ben de yemiyorum. Ben de şuradan bir hemen. Of, canınızı da çektireceğim ama. Video nerede başladı, nerede bitecek falan hiç belli değil. Şu an İstanbul'dayız ama hakikaten nerede başlamıştık acaba? Siz biliyorsunuz şu anda ama ben hiç bilmiyorum.
Evet, camı kapattım. Şu anda Anadolu Kavağı'na diye yola çıktık ama Yoros Kalesi'ndeyiz. Harika da bir manzaramız var. Tepedeyiz. Hemen sağımızda birazdan 3. köprüyü göreceksiniz. Buraya park ettik şimdi. Aşağıda oraya, çünkü kalede şurada. Girdik ama yer bulamadık park edecek. Şimdi yavaş yavaş kaleye doğru yürüyelim. Bu arada bu kale Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış. Boğazın girişini kontrol etmek amacıyla. Burayı bir gezelim. Bu arada bakın, yani günlerdir video çekiyorum, sonra bunu editliyorum falan filan. Çok ciddi emek var, her seferinde söylüyorum. Kiminiz bunu anlayış gösteriyor ve anlıyor benim emeğimi, kiminiz hiç anlamıyor. Olabilir, her zamanki gibi insanlık hali. Ama anlayanlar varsa en azından lütfen anlayışlarını beğenerek ve abone olarak göstersinler, rica edeceğim. Benim için çok değerli motivasyon kaynağı, videolarıma devam etmem için çok çok önemli. Şimdi lafı uzatmıyoruz, hemen kaleye doğru yürüyoruz. Hello. Boris, How's it going? How's business? This video I think started in Cappadocia or somewhere, and now we are in Istanbul, and there is Dalaman in it and Mudurnu in it, so many different places. And now we are in Istanbul. So far, how do you feel about it? It's hot here. Yes, it is too hot. It is too hot. Çok sıcak. Arkadaş bu ne ya? Altını kısın artık. Eylül oldu. Günlerden ne? 31 Ağustos. Bakalım video ne zaman yayınlanmış olacak. Şöyle bir 2 hafta falan gibi geriden geliyor çünkü. Kalenin girişindeyiz. Kale gözüktü. Şuradan çıkacağım. Burada bilgilendirme var. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'den girişinin doğu tarafında Anadolu yakasında olan Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı Kalesi veya Ceneviz Kalesi olarak da adlandırılmaktadır. Karşı tarafta Rumeli Kavağı üstünde olan diğer kaleyle birlikte boğaz girişini kontrol etmek sebebiyle inşa edilmiştir. Ve der ki kale sanıldığı gibi bir Ceneviz yapısı değildir. Kulelerinden birinde görülen tuğladan harflerle yazılmış Grekçe kitabe buranın Doğu Roma yapısı olduğunu belli eder. 14. yüzyılın başlarında 1305'te kale Şile Kalesi ile birlikte Türklerin eline geçmiş, ancak fazla bir süre elde tutulamamıştır. Bla bla bla, gerisini size buradan göstereyim. Ben okuyorum da size burada böyle herkesin ilgisini çekmeyebiliyor. Şöyle göstereyim, isteyen. Kalenin girişi ücretsiz bu arada. İstediğiniz gibi gelip gezebilirsiniz. Şuradan giriyoruz şimdi. Of manzaranın güzelliği. Ve 3. köprü. Buradan da bir içeri girip bakalım. Wow. İsmail ve Fatma. Bir daha adınızı yazmayın lütfen. Hanginiz yazdıysa. Burada da bir dilek ağacımız var. Oldukça pis, bakımsız, giriş çıkış kontrolü de olmadığı için kafasına göre çöpünü atan, içine işeyen mi ne dersen var maalesef. Yani diyeceğim odur ki giriş ücreti olmayınca da çok pis oluyor. Yani bir şekilde bakımının sağlanması için ücretli olması gerekiyor. Buralara çok turist gelmiyor herhalde. Ya önceliklendirilmiyor, bütçelendirilmiyor. Bilmiyorum sebebini ama pek iyi bir durumda değil. Bu tarafta böyle komple orman. Şöyle güneşimizi kapatalım. How is it better? I think that's better. O zaman şimdilik veda edelim. Bye bye diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videolar İstanbul'dan olacak. Gezeceğiz birlikte bir hafta. Takipte kalın. Evet, takip edin diyor. Bak öğrendi o da. Takip ederseniz minnettar oluruz efendim. Güneşi kapatmaya çalışıyorum. Bye bye.